Fatih Sultan Mehmet, Avrupa'nın kapısı ve Balkanların kilidi konumundaki stratejik Belgrad Kalesi'ni ele geçirerek Hristiyan dünyasına karşı mutlak bir üstünlük kurmayı ve Orta Avrupa'yı fetihlerine açmayı hayal etmişti. Fatih, Belgrad'ı Avrupa'ya yapılacak seferler için ana üs olarak görüyordu. Şehir alınmadan Macaristan ve daha ötesindeki topraklarda kalıcı bir ilerleme sağlanamayacağının farkındaydı. Belgrad Kalesi, Fatih'in cihanşumul niyetleri için büyük bir engel teşkil etmekteydi. Avrupa'ya yapılacak seferlerde tampon bölge görevi gören Belgrad Kalesi'nin alınmasıyla beraber Sırbistan ve Macaristan'ın fethi kolaylaşacaktı. Fatih'in Belgrad'ı aldığında Macaristan'ı fethetmesinin sadece 2 ayı bulacağı ve Budin'de akşam yemeği yiyeceği batılı kaynaklarca anlatılan hadiseler arasındaydı. Osmanlı kaynakları ise her zaman yaptıkları gibi cihat mefhumunu vurgulamaktaydı. Osmanlı'nın düzenlediği bu sefer ilk Belgrad kuşatması olmayacaktı. Daha önce 2. Murat da aynı kuşatmaya yeltenmiş ancak batıda başarılarıyla nam salmış Yavuz Hunyadi'nin direnişi karşısında Osmanlı birlikleri geri çekilmek zorunda kalmıştı. Oysa şimdi daha kuvvetli bir orduyla oğlu 2. Mehmet bu kuşatmaya gidecekti. Sadrazam Mahmud Paşa'nın Hristiyan kardeşi Mihail Angeloviç aracılığıyla irtibata geçilen Sırp soylularının Osmanlı tarafına meyletmesine çabalanıyordu. Katolik Macarların Ortodoks Balkan tebaasına uyguladığı baskı düşünüldüğünde bu çabalar zaman kaybı olmayacak. Sırp-Macar ittifakını bozan Osmanlılar hizipleşme yaratacaktı. Belgrad Kalesi, Tuna ve Sava nehirlerinin kesiştiği mevkide kurulmuş müstahkem bir kaleydi. Çift sıralı surlar ile içi su dolu hendek, kalenin güneyde kalan kısmını koruyordu. Osmanlılar kalenin bu nazik kısmından saldırıya geçmeyi planlamaktaydı. Fatih Sultan Mehmet savaş hazırlıklarını kış boyu Edirne'de sürdürdü. Kuşatma hazırlıklarına bir hayli ihtimam gösteriyordu. İmparatorluğun dört bir yanını seferber etmişti. İstanbul'da bozduğu Bakırat'tan ve bozdurduğu haç ve çanlardan yaptığı diye ifade edilen topları büyük önem taşıyordu. Morava Nehri üzerindeki Grozavaç, ta döktürdüğü topları daha sonra Rumeli Beylerbeyi Dayı Karacapaşa'ya teslim etti. Topların düşman üzerinde büyük tesir yarattığı söylenir. Kuşatma topları 300 adetti ve aralarında 27 dev top ve 7 havan topu vardı. Batılı kaynaklarda Osmanlı ordusunun mevcudunun 140 bin ile 150 bin arasında olduğu söylenmektedir. Kimi kaynaklarda mevcudun 400 bine çıktığı dahi ifade edilse de bu rakamların abartıdan ibaret olduğu şüphe götürmez. Ordunun 30 bin ile 60 bin kişiden oluştuğunu düşünmek daha makuldür. Bunun haricinde Osmanlı donanmasının 200 adet gemiden oluştuğu söylense de Bizanslı tarihçi Doukas mevcudun 60 gemi olduğunu ifade etmektedir. Mevcudu ne olursa olsun donanma Belgrad'ı Tuna'dan sıkıştırmak için büyük önemdeydi. Batı'da Belgrad için ciddi hazırlıklar yapılamamıştı. Avrupa'nın ruhban sınıfı Haçlı Seferi için uğraşsa bile beklediklerini bulamamışlardı. Bu durumu gören Papa 3. Calixtus kuşatmanın en çetin anlarının yaşandığı Temmuz ayında vekilleriyle düşman üzerine fiili veya kendi yerine başkasını yollayanların günahlarından arınacaklarını söylemişti. Avrupa'nın kuşatmaya bu denli sessiz kalışı Belgrad'ın ahalice müdafaa etmesine yol açacaktı. Keşiş, Giovanni di Capistrano'nun halka yaptığı ateşli vaazlar aracılığıyla da birçok yerden zanaatkarlar, rahipler, öğrenciler, macera perestler, kısaca sıradan insanlar gelmiş ve bunlardan bir direniş cemaati oluşturulmuştu. Bu direnişçiler iyi silahlanmamıştılar ve kılıç, sopa ve sabanlarla direnişe yardım etmeye çalışıyorlardı. Bunun yanında sayıca az olsa da Can Hunyad'ın yanında düzenli birlikler de vardı. Can Hunyad ve Capistrano'nun birlikleri Belgrad'a ulaşmadan önce Belgrad'taki garnizonun sayısı 6.000 asker ve 2.500 Haçlı birliğinden ibaretti. Kış boyunca bütün hazırlıklarını büyük bir gizlilik içinde yaptıktan sonra Belgrad önlerine gelen Sultan Mehmet 4 Temmuz'da top atışlarını başlattı. Toplar duvarları yerle bir etmiş, tabyaları yıkmış ve gözetleme kulelerini ele geçirilmesinde büyük rol oynamıştı. Tuna'nın diğer yakasından Can Hunyad ve ateşli vaazlarıyla tanınan Capistrano'nun önderliğindeki birliklere Osmanlı ordusu yaklaşmaktaydı. Tam bu sırada Osmanlı karargahında bir tartışma vuku buldu.
Rivayete göre dayı Karacapaşa, Fatih'e "Devletli sultanım, ben kuluna izin ver, Tuna suyunun öte tarafına geçeyim. Hisarın karşısında durayım," demiş. Bu sözüne Rumeli beyleri muhalefet etmişler ve padişahı ikna etmişlerdi. Rivayet doğruysa bu kararın tercih edilmemesiyle stratejik bir hata yapılmıştır. Dayı Karacapaşa'nın isabetli görüşü tutulsaydı, kale daha iyi korunacak ve yardım kuvvetleri kaleye giremeyecekti. 14 Temmuz'da Osmanlı donanması ile 200 gemiden oluşan ittifak güçleri arasında 5 saatlik bir çarpışma gerçekleşti. Savaşı kazanan Haçlı birlikleri Belgrad'a girmeye muvaffak oldu. Direnişçiler gelen yardımla daha da kuvvetlendiler. Hunyadi'nin muvaffak oluşu ve kaleye devamlı birlik nakletmesi savaşın seyrini değiştirmiştir. Fatih Sultan Mehmet 21 Temmuz'da taarruz emrini vermeden önce Hunyadi 4000 kişiyi kaleden içeriye sokmuştu. Taarruz emri verildiğinde Osmanlı birlikleri hendeyi geçerek açılan gedikten içeri girdi. Askerler savaşı kazandıklarını düşünüp etrafı yağmalama gafletine düştüklerinde pusu kurmuş, Haçlı askerlerinin hücumuna uğradılar. Kalenin içinde kalmış tüm askerler öldürüldü. Tuna'nın öte yakasındaki askerler de Osmanlı askerlerine saldırdılar. Hunyadi'nin başarılı saldırısı sonucu düşman askerleri karargahın yakınına kadar geldi. Bu sırada vezirler geri çekilmeyi önerseler de Fatih, "Düşmandan yüz döndürmek sıngın nişanıdır," diyerek çekilmedi. Hatta Fatih'in burada sergilediği mukavemet anlatmaya değerdir. Fatih coşup, haykırarak yanındaki Yeniçeri ağası Hasan'ı hırpaladı. Ağa bunun üzerine yalnız başına düşman üzerine yürüyerek canından oldu. Durumun şahitlerine göre Fatih dudaklarını ısırıp kanatmaya başlamış, ardından Fatih de düşman üzerine atını sürmüştü. Bu hengame sırasında Fatih'in 3 kişiyi öldürdüğü söylenir, hatta kalçasından dahi yaralanmıştır. Fatih'in bu tutumu askeri kesin bir yenilgiden kurtarmıştı. Çekilmekte olan asker geri dönüp savaşmaya başladı. Ama artık kaleyi almanın imkansızlığını gören Fatih geri çekilmeye yöneldi. Bir Haçlı ordusunun gelme ihtimali ve verilen kayıplar bu kararı etkiliyordu. Bu yüzden hücum gecesi müzakere edilerek geri çekilme başladı. Söylenene göre sultan arkasında iz bırakmayarak çekildi. Osmanlı'nın verdiği kayıplar fazlaydı. Topları orada bırakmak zorunda kalmışlardı. Silahları tükenmişti. Belgrad kuşatmasına büyük hazırlıklar yapan Fatih yenilgiye uğramış ve çekilmesi gerekmişti. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.